Merhaba, peynirli çörek tarifi hazırladım bugün sizler için. Katları tel tel ayrılan inanılmaz lezzetli bir çörek. Hemen malzeme listesine ve yapılışına geçiyorum. Hamuru için 2 yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Dilerseniz 2 tane sarıyı da ayırabilirsiniz. Daha renkli gözükmesini isterseniz. 1 çay kaşığı tuz. 1 su bardağı ılık süt. 1 çay bardağı yoğurt. Sıvı yağ arasına sürmek için kullanıyoruz. O yüzden hamuruna eklemiyoruz. Ununu ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekledim. Sirkesini ekliyorum. Toplamda 4-4,5 su bardağı arası un gidiyor. Bu miktar değişiklik gösterebilir. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Ununu yavaş yavaş bir spatula yardımıyla karıştırarak ekliyorum. Bir müddette masamda yoğuracağım. Masada yoğurduğum unla beraber dediğim gibi 4 ile 4,5 su bardağı arası un gidiyor. Hamurumu masaya aldım. Toparladım. 4 eşit parçaya bölüyorum. Biraz unlayıp bezeler elde ediyorum. Hamurumu 10 dakika kadar dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra bu işlemleri yapıyorum. Ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel açılacak hamurumuz. Bezelerimi kurumaması için bir kenara üzerine poşet geçirip veya streç film geçirebilirsiniz veya bir kap geçirebilirsiniz. Bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne biraz un serptim. Bir oklava ya da merdane yardımıyla hamurumu açıyorum. Şekli çok düzgün olmayabilir. Önemli değil, katlayacağız çünkü. Arada un serpiyoruz. Hamurumuzun ortasına değil daha çok kenarlarına bastırarak büyütüyoruz. Evet, mümkün olduğunca ince bir hamur elde ediyoruz. Ara katlara sürmek için 3 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Tereyağı biraz erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Evet, bir kaşık yardımıyla hamurumuzun üzerine gezdirdim. Ve her tarafına eşit miktarda dağıtmaya çalışıyorum. Kenarlarından katlıyoruz. Katladığımız kenarlara da yine aynı şekilde yağ sürüyoruz. Bir fırça yardımıyla dağıtabiliriz veya elimizle de dağıtabiliriz. Nasıl isterseniz.
Evet, katların birbirine yapışmaması için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde rulo yapıyorum. Ve tüm hamurlarımı açıp dinlendirdikten sonra masaya alıyorum. Biraz un serpiyorum altına ve üstüne. 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve açtığım bu parçaların üzerine peynir koyuyorum. İstediğiniz peynir türünü kullanabilirsiniz. Maydanoz ekleyebilirsiniz. Ben sade beyaz peynir tercih ettim. Biraz un serpiyorum ve her iki parçayı birbiriyle birleştiriyorum. Elimizle hafif hafif bastırarak büyütüyoruz. Böyle aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Yağlı bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Ve üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Toplamda 8 tane çörek çıkıyor bu malzemelerle. Hoş bir doku versin diye çatalla bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Evet, fırından da bir görüntü aldım sizler için. Gördüğünüz gibi güzel kabardılar ve çok güzel oldu gerçekten. Çocuklar da çok severek tüketiyor. O yüzden sizlere de öneriyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer tariflerimi faydalı buluyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, katları görüyorsunuz. Gerçekten çok muhteşem oldu. Denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz. Çok lezzetli bulacaksınız eminim. Tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.